Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyenlerim. Mis Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için balon gibi kabaran, çıtır çıtır nefis börekler hazırladım. Yapımı o kadar kolay ki eminim sizler de çok pratik bir şekilde hazırlayacaksınız. Çünkü hamuru çok kolaylıkla açılıyor. Bu tarifte çok önemli ayrıntılar var. Videonun ilerleyen kısımlarında hepsini sizlere anlatacağım. O yüzden videoyu lütfen atlamadan izleyin ki sizler de yaptığınızda aynı sonucu yakalayın. İlk önce hamurumu hazırlıyorum. Bunun için 1 adet yumurta, 1,5 tatlı kaşığı tuz. İlk önce tuzu yumurtaya güzelce yedirelim. İkisini bir arada çırpalım. Daha sonra 1,5 su bardağı oda sıcaklığında beklemiş suyu ilave ediyorum. Suyunuz soğuk olmasın, aksi halde hamurunuz da sert olur. 1 yemek kaşığına yakın sirke ilave ettim. Ben elma sirkesi kullandım. İsterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Sirke bu börekteki çıtırlığı veren en önemli etkenlerden biri. Kesinlikle tadı ve kokusu hissedilmiyor. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi ölçmüş olduğum undan kontrollü bir şekilde hamuruma aktarıyorum. İlk başlarda spatula kullanıyorum. Bu işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Unu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Çünkü yumurtanızın büyüklüğü ve ununuzun kalitesi miktarı arttırıp azaltabilir. Ben size hamurun olması gereken kıvamını daha detaylı bir şekilde yakından göstereceğim. Hamur toparlanana kadar spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Ve elimle yoğurmaya başlayabilirim. Hamuru yoğururken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri kabınızda un tamamıyla kaybolup hamurla bütünleşene kadar un takviyesinde bulunmayın. Ölçüyü bir anda fazla kaçırırsanız hamurunuz da sert olur. Hamur toparlandıktan sonra un serpilmiş tezgahınızı alıp mutlaka elinizle birkaç dakika seri bir şekilde yoğurun. Eğer bu aşamada hamur elinize halen yapışıyorsa hafif hafif un serperek kıvamını yakalayabilirsiniz. Önemli olan elinize yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur oluşturmanız. Bende toplamda 5 su bardağına yakın un gitti. Mutlaka sizler de kontrollü bir şekilde ekleyin. Bu herkeste değişebilen bir ölçüdür. Gördüğünüz gibi hamur artık elime hiçbir şekilde yapışmıyor. Gayet güzel bir şekilde toparlandı. Mutlaka tezgahınızda iyi bir şekilde yoğurun. Bu çok önemli. İyi yoğrulmuş ve dinlendirilmiş bir hamur her zaman güzel sonuç verir. Hamurumu üzeri örtülü 20 dakika boyunca dinlenmeye alıyorum ve ben de o arada artık iç harcımı hazırlamaya başlıyorum. Bir demet ıspanak kullandım. Ispanağın kalın saplarını ayıkladıktan sonra yıkayıp suyunun iyice süzülmesini ve kurumasını sağladım. Lütfen siz de buna özen gösterin. Aksi halde böreğinizin içi hamurlaşabilir. Bütün malzemeleri çiğden kullanacağız. Ispanağı kesinlikle pişirmenizi tavsiye etmiyorum. Pişirdiğiniz zaman da suyunu bırakacaktır ve yine böreğinizin içine hamurlaştırabilir. 5 adet yeşil soğanı gördüğünüz şekilde ince ince doğrayarak ıspanağa ilave ediyorum. Yeşil soğan çok yakışıyor. İsterseniz kuru soğan da rendeleyebilirsiniz. 150 gram az yağlı beyaz peynir ilave ediyorum. Peynirinizdeki yağ oranı yüksek olursa böreği kızarttığınız zaman erime ihtimali ve yağınızın da çatlama ihtimali yüksektir. Aklınızda olsun. 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı nane ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Bütün bu malzemeleri ekledikten sonra dikkat edin. Ispanağın kabarıklığının ve sertliğinin yumuşayabilmesi için elinizle sıkarak karıştırın. Bunu mutlaka yapın çünkü böreğin iç harcını hamura yerleştirirken işiniz daha kolay olacaktır. Gördüğünüz gibi böyle sıkarak karıştırdığımda ıspanak yumuşadı, kabarıklığı hafifledi. Hamurumu 20 dakika boyunca üzeri örtülü dinlendirmiştim. Şimdi tam ortadan ikiye bölüyorum.
Hamurunuzu dinlendirmeden asla açmaya kalkışmayın. Çünkü hamur dinlendikçe kendini bırakır, yumuşar ve daha kolay açılır. Gördüğünüz gibi kıvamı daha da yumuşak bir hale gelmiş. Ben iki büyük parçaya ayırdım. Sizler açabileceğiniz büyüklükte çift sayıda hamur parçaları oluşturabilirsiniz. Şimdi bir hamurun üzerinin kurumaması için örtüyorum ve diğer hamurumu açmaya başlıyorum. Hamur yumuşak olduğu için ilk etapta bol bol un kullanabilirsiniz. Elimle biraz büyüttükten sonra üzerine bolca un serpiyorum ve oklavayla açmaya başlıyorum. Bakın birkaç oklava hamlesiyle hızlı büyümeye başlayan bir hamur. İsterseniz bu aşamalarda merdane de kullanabilirsiniz. Hamuru biraz büyüttükten sonra oklavaya sarıp özellikle kenar kısımlarının incelmesi için sonlara doğru bastırıyorum. Bu şekilde hamurunuz tam bir daire şeklinde ve eşit incelikte büyüyecektir. Çok kolaylıkla büyüyebilen ve açılabilen bir hamur. Gördüğünüz gibi hamurumu yaklaşık yarım santimden biraz daha ince olacak şekilde büyüttüm. Kalın gördüğüm yerleri de oklavayla üzerinden geçerek inceltiyorum. Ve ilk hamurum hazır. İkinci hamuru da ilk açmış olduğum hamurla eşit büyüklük ve incelikte açmaya çalışacağım. İki hamurun büyüklükleri ve incelikleri aynı oranda olursa çok iyi olur. Şimdi ikinci hamurum da hazır. İki hamurdan bir tanesini daha küçük açmışım. Onu tezgahıma yerleştirdim ve kullanacağım fincanla izler yapıyorum gördüğünüz şekilde. Çok fazla bastırmanıza gerek yok. Yeter ki o dairenin izi hamurda belirgin olsun. Ve hazırlamış olduğum iç harcı dairelerin tam merkezine yerleştiriyorum. Bu şekilde böreği kesmek daha kolay oluyor. Ve diğer açmış olduğum hamuru iç harcın üzerini kapatacak şekilde yerleştiriyorum. Açıkta kalan kısımları kapatıyorum. İkinci yufkayı biraz büyük açmışım. Fazla gelen kısmını da gördüğünüz şekilde kesiyorum. Kenarları mutlaka elinizle sabitleyin. Evet, böreklerim neredeyse hazır. Börekleri kesmeden önce tavama bir miktar sıvı yağ alıp onun ısınması için zaman tanıyacağım. Ve yine kullanmış olduğum fincanla böreklerimi gördüğünüz şekilde kesiyorum. Bu aşamada fincanınızı iyi bastırın. Çünkü hamurun yapışmaması, böreklerin ayrılması için bu önemli bir ayrıntı. Yapışan yerler olursa da bir bıçakla kesin, elinizle koparmayın. Böylelikle hamurda bir yırtılma ya da deforme olmasın. Artan hamuru kesinlikle ziyan etmeyeceğim. Bakın yapışan yerleri ruletle kesiyorum elimle parçalamadan. Bu da çok önemli bir ayrıntıdır. Böreklerinizi kestikten sonra bir hamur kartı ya da spatula yardımıyla tezgahtan ayırıp hemen ters çevirin. Elinizle kaldırmaya çalışırsanız hamuru parçalayabilir ya da yırtabilirsiniz. Bu da kızartma aşamasında size sıkıntı yaşatır. Bütün börekleri hamur kartıyla tezgahtan kaldırıp ters çevirdim. Şimdi yağımı kontrol ediyorum. Bunun için bir tutam un parçası ekledim. Gayet güzel bir şekilde yağım ısınmış.
ve kızgın yağ böreklerimi bırakıyorum. Yağınızın mutlaka çok iyi ısınması lazım. Aksi halde börekleriniz yağ çeker, biraz yağlı olur. Börekleri kızartırken size çok önemli bir ayrıntı göstereceğim. Bunu mutlaka yapmanız lazım. Kızgın yağla yüzeyinin de temas edebilmesi için kaşıkla üzerlerine döküyorum. Böreklerinizin üzerine kızgın yağı döktükçe tıpkı bir balon gibi kabarmaya başlayacaklar. Özellikle bu kısımları da kesmek istemedim videoda detaylı bir şekilde görün diye. Bakın yağı döktükçe börekler çok güzel bir şekilde kabarmaya başlıyor. Böreklerinizi fincanla kestikten sonra lütfen çevresine dikkat edin. Bir yırtılma ya da açıklık olmasın. Çünkü yağda kızartacağınız zaman bu yağın sıçramasına neden olabilir. Buna dikkat ederseniz çok iyi olur. Böreklerim iyice kabardıktan sonra ters çeviriyorum. Kızartılmış bir börek olmasına rağmen çok hafif ve lezzetli. Sizlere videonun sonunda da göstereceğim. Hiçbir şekilde yağ çekmiyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çok da pratik gerçekten. Pişen börekleri hiç bekletmeden servis tabağına alıyorum. Şimdi artan hamurumu nasıl değerlendirdiğimi göstermek istiyorum sizlere. Aklınızda kalmasın. Hamur biraz sert olacak tabii ki. Çünkü daha önce hamuru açarken kullandığımız unun etkisiyle sertleşmiş olur. Ben gözleme olarak değerlendirmeyi tercih ettim. Sizler isterseniz aynı şekilde 2 parça hamur hazırlayarak börek hazırlayabilirsiniz. Benim yaptığım gözleme hamuru çok daha farklı. Bu sadece hamuru değerlendirmek içindir. Onun da bağlantı linkini videoma ekleyeceğim. Çok denenen ve sevilen bir tarifimdi, gözleme tarifimde. Çünkü kolaylıkla açılan ve çok lezzetli bir hamuru var. Artan iç harcı gördüğünüz gibi yufkayı bu şekilde hazırladıktan sonra yerleştiriyorum. Verdiğim iç harç ölçüsü tam hamura uygun bir şekildedir. Kızgın tavaya biraz yağ sürdükten sonra gözlemeyi yerleştiriyorum ve sık sık çevirerek pişiriyorum. Gözleme yaparken de sık sık çevirmeniz lazım ki her iki yüzü de gayet güzel bir şekilde pişsin. Evet, gözlemem de hazır. Şimdi sizlere böreğimin ne kadar çıtır çıtır olduğunu daha detaylı bir şekilde yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi içi hamur kalmadan, yağ çekmeden çıtır çıtır çok lezzetli bir börek oldu. Mutlaka sizler de deneyin. Deneyenlerin de yorumlarını bekliyorum. Kanalımda buna benzer birçok farklı çeşitte hamur işi tarifi var. Özellikle gözleme tarifini de ekleyeceğim. Onu da mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimle ilgili sorularınız olursa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Tarifte kullandığım malzemelerin tüm ölçüleri gram ve bardak olarak açıklamalar kısmında da eklidir. Ayrıca istediğiniz dilde altyazıyı da aktif hale getirebilirsiniz. Yeni tariflerimden ve videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma ücretsiz abone olup beğenilerinizle bana destek olabilirsiniz. İnşallah daha güzel ve farklı tariflerle yeniden görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.